Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde açık kahve tonlarında normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Bu şekilde patiğimizin tabanı. Topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Hanımlar patiğin boyutu bakın şurada ajurlarımız, bakın yanlarda artırmalarımız var. Daha büyük yapmak isteyenler buraya iki tane artırma yani iki ajur fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de iki ajur eksik yapabilir. Örerken sizlere zaten gerekli hatırlatmalarımı da yapacağım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayılarımız aynı. Patiğimize boğaz kısmından başlayacağız hanımlar. Bu şekilde ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. 49 ilmek atacağız. 49 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 49 ilmek atalım gelelim. 49 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bu boğaz kısmında yani şu kısmında haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın ön yüzde de bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde ve arka yüzde tekrar ilmekleri düz öreceğiz. Haroşalarımızı elde edeceğiz. Şu an ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde de yine düz öreceğim. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 diş. Yine tekrar edeceğim 4 diş. Bu kısımda toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar 4 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki penceremizi açacağız. Yanlarda 19 ilmek haroşamız olacak. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 19 ilmeğimi öreceğim. Ön yüzdeyim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. Penceremiz için ortada 11 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmek kestim. İlk 19 ilmeği ördüm. Ortada 11 ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi de öreceğim. Burada da 19 ilmek kaldı. Sayarak gidelim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Penceremizi kapatacağız. Yine öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İlk 19 ilmeğimi öreceğim yine. Haroşa olarak. ...19 ilmeğimi ördüm. Ortada 11 ilmek kesmiştik. 11 ilmek atacağım. Bakın şöyle. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Kestiğimiz 11 ilmeği tekrar attık. Penceremizi kapatmış olduk. Ve kalan 19 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Şişimizde tekrar 49 ilmeğimiz oldu. Evet.
Tenceremizi açtık ve kapattık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Buraya bir diş haroşa öreceğiz. Yani ön yüzdeyiz. 49 ilmeğin tamamını sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Yine ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Bu şekilde bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Hem artırmalarımıza başlayacağız hem orta modelimize geçeceğiz hanımlar. Patiğimizin yanlarında 19'ar ilmek haroşamız var. Model bitene kadar yanlardaki 19'ar ilmek haroşamız devam edecek. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi ördüm. Bu haroşa dediğim gibi model bitene kadar devam edecek. 19 haroşadan sonra artırıyorum. Bakın ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Hemen yanına hanımlar 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yani bakın şu bölümleri yapıyoruz. Buradaki bölümleri yapıyoruz. 3 ilmek düz ördüm. Tekrardan bir artırma yapıyorum. Bakın ortadaki şu buğday başağı modelimiz var. Bu modelimizin hemen sağında ve solunda bir ters ilmek var. Hemen bu kenarda ters ilmekten hemen önce artırma yapacağız. Modelden sonra ters ilmekten hemen sonra yine bir artırma yapacağız. 3 tane düz ördüm, artırdım. Bir ilmek ters örüyorum. Buğday başağımın 3 ilmeğini düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan buğday başağından sonra bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeğimden hemen sonra artırmamı yaptım. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm ve tekrardan artırmamı yapıyorum. Kalan 19 ilmeğimi öreceğim. Bu 19 ilmekten önce sonra ve bu 19 ilmekten sol taraftaki 19 ilmekten hemen önce artırma yapıyoruz. Bir de ortada buğday başağı desenimiz var. Buğday başağının yanında birer ters var. Ters ilmekten hemen önce ve hemen sonra artırma yapıyoruz. Yani 4 tane artırma yapmış oluyoruz böylece. Artırmamı yaptım ve kalan 19 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, ön yüzde modelin zeminini oluşturduk. Artırmaları yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine bu 19 haroşamı haroşa olarak öreceğim. Yani düz olarak. Yani artırdığım ilmeğe kadar haroşa. Devam edeceğim oraya kadar. Bu artırdığımız ilmekleri de arka yüzde ters öreceğiz hanımlar. Ön yüze düz örgü düşecek. Ön yüzdeki şu desenlerimiz düz örgüler bu şekilde oluşacak. Bakın haroşamı ördüm en son. Bakın artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Hemen ön yüzde 3 ilmek düz örmüştük. Bu 3 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Artırdığım ilmeğimi yine ters ördüm. Buğday başağının yanında ön yüzde ters ördüğüm ilmeği düz örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters ördüm. Yanında bir ilmek düz var. Düz ördüm. Artırdığım ilmek ters. Aradaki 3 ilmeğimi de ters ördüm. Bakın yine artırdığım ilmek. Bunu da ters ördüm. Kalan 19 haroşamı yine düz olarak örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Artırmalar sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. Evet, sıra sonuna geldik hanımlar. Tekrardan geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde yine bu ilk 19 ilmek haroşamız düz olarak örülüyor hanımlar. Bu ilk 19 haroşamızı örelim gelelim. Evet, 19 haroşamı ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bakın aradaki düz ilmek sayısı arttı. Bakın şu buğday başağının önündeki bir ters ilmeğe kadar düz öreceğim. Bakın ters ilmeğime kadar düz ördüm. Ters ilmekten hemen önce artırmamı yine yapıyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm. Yine buğday başağının 3 ilmeğini düz örüyorum. Buğday başağı için bu alt zemini hazırlıyoruz hanımlar bu bölümde. Bir tersimi ters ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yanına 1, 2, 3, 4. Bakın bir önceki sıradaki ajuru da düz ördüm. 5. 5 ilmek düz ördükten sonra tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 19 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, haroşalarımı ördüm hanımlar. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine
İlk 19 haroşamızı örüyoruz. Bakın artırdığımız ilmeğe kadar 19 ilmek. Bunu ördük. Artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki aradaki ilmeklerimiz ters örülüyor. Bakın yine diğer artırdığım ilmeğime kadar ters olarak ördüm. Buğday başağının önündeki bir ilmeği düz ördüm. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters örüyorum. Yanındaki bir ilmeğim düz. Şu artırdığımız ilmekler ve bu aralardaki ilmekler tamamen ters örülüyor. Bakın. Kalan 19 haroşamızı da yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Buğday başağının birinci sırasıyla modele devam edeceğiz. Artırmalarımızı yapacağız. Yine hanımlar bu ilk 19 haroşamızı örelim gelelim. Evet 19 haroşamı ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Buğday başağının önündeki bir ters ilmeğe kadar ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın ters ilmeğime kadar geldim. Buraya da artırmamı yapıp ters ilmeğimi ters ördüm. Bakın şimdi buğday başağının birinci sırası. Bu sırada ortada 3 düz ilmek var. Ortadaki ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Ortadaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı yere alta girerek bir tane daha uzun ilmek çıkarttım. Yanında bir tersim var. Ters örüyorum. Hemen ardından artırmamı yaptım. Diğer artırdığımız ilmeğe kadar öreceğiz. Bakın diğer ajurumuza kadar. İşte burada bakın diğer ajurumu da ördüm. Son 19 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 19 ilmeğimizi yine haroşa örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzde hanımlar ilk 19 ilmek haroşamızı tekrar örelim. Şu orta modelli bölümde buluşalım. Evet haroşalarımı ördüm. Bakın artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Diğer artırdığım ilmeğe kadar yani ajuruma kadar ilmeklerin hepsini ters öreceğim. Bakın buradaki artırdığımı da ters ördüm. Buğday başağının yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buğday başağına geldik. Modelde arka yüzde ikinci sıramız. İp benden tarafta alttan aldığım uzun ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar uzun ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. Yanındaki bir düz ilmeğimi ördüm. Diğer ajuruma kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ajurumu da yine ters ördüm. Kalan 19 haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine ön yüzde ilk 19 ilmeğimizi haroşamızı örüp gelelim. Evet 19 haroşamı ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Kahve çekirdeğinin yanındaki bir ters ilmek, kahve çekirdeği diyorum çok pardon, buğday başağının önündeki ters ilmeğe kadar ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın ters ilmeğime geldim. Hemen artırmamı tekrar yaptım. Bir tersimi örüyorum. Buğday başağının 3. sırası ön yüzde. Bakın şu uzun ilmek ile önündeki bir düz ilmek ikisini bir keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi tek başına düz örüyorum. Ardından şu ikinci uzun ilmeğimi de alıyorum. Şöyle 3. düz ilmeğin önüne getirdim. Bu defa ikisini keserek ördüm. Yanındaki bir ilmek tersim ters artırıyorum. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın ajuruma kadar geldim. Tekrar artırmamızı yapıyoruz ve kalan 19 haroşamızı ön yüzde örüyoruz. Bu şekilde örelim. Arka yüzde de tekrar ilk 19 ilmek haroşamızı örelim. Bu orta bölümde buluşalım. Evet hanımlar ön yüzde ve arka yüzde 19 haroşamı ördüm. Bakın arka yüzde bu ajurumu yine ters örüyorum. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın ajurumu da yine ters ördüm. Buğday başağının yanındaki bir ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. Buğday başağında 4. ve sonuncu sıra bu 3 ilmek ters örülüyor. 4 sırada bir aynı işlemi tekrarlayacağız hanımlar. İlk modeli burada tamamladık. Hemen yanındaki bir düzümü düz ördüm. Bakın ajurlu ilmeğimden diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın ajurumu da yine ters ördüm. Kalan 19 haroşamızı örelim. Tekrar ön yüzde de yine ilk 19 haroşamızı örüp orta modelli bölümde buluşalım.
Evet hanımlar, hem ön hem arka hem ön yüzde ilk 19 haroşamızı ördüm. Bakın tekrar buraya ajurumu yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi tekrar düz öreceğim. Ben bir ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın ters ilmeğime geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi önde 3 ilmek var. Tekrar buğday başağını yapacağız hanımlar. Modelde birinci sıramız. Ortada 3 düz ilmek var. Ortadaki ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Ortaya 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar alta girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Hemen yanına bir tersimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi yine düz öreceğim. Bakın ajura kadar geldim. Tekrar artırmamızı yapıyoruz hanımlar. Kalan 19 haroşamızı örelim. Tekrar geri dönelim. Arka yüzde de 19 haroşamızı örelim. Şu orta modelli bölümde buluşalım. Evet hanımlar. 19 haroşamı şu anda arka yüzdeyim ördüm. Bakın ajurum dahil. Bu aralardaki ilmekler ters örülüyor. Diğer ajuruma kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Hemen şurada bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Buğday başağında ikinci sıramız. İp benden tarafta. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi normal ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir düzümü düz ördüm. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın ajurumu da ters ördüm. Kalan 19 haroşamızı örelim. Tekrar geri dönelim. Ön yüzde yine 19 haroşamızı örüp modelli bölümde buluşalım. Evet, arka yüzde ve ön yüzde 19 haroşamızı ördüm. Bu şekilde tekrar artırmamı yapıyorum. Bir ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın ters ilmeğime kadar geldim hanımlar. Bakın şeklimiz şöyle. Her sırada ilmek sayısı dörder dörder artıyor hanımlar işimizde. Hemen ters ilmeğimden önce artırmamı yaptım. Bir tersimi örüyorum. Buğday başağında 3. sıramız. Bu uzun ilmek ile öndeki düz ilmek ikisini bir keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu ikinci uzun ilmeğimi de alıp şu 3. düz ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hemen bir tersimi ördüm. Artırıyorum. Ajuruma kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum yine. Bakın ajuruma kadar geldim. Tekrar artırmamı yaptıktan sonra ön yüzde kalan 19 haroşamızı örelim. Arka yüzde de yine 19 haroşamızı örüp modelli bölümde buluşalım. Evet hanımlar, 19 ilmeğimi şu an arka yüzdeyim. Haroşamı ördüm. Bakın ajurum dahil diğer aradaki ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Bakın diğer ajurumu da ters ördüm. Bir düz ilmeğimi de ördükten sonra buğday başağında 3. sıramız. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan yanındaki bir düzümü düz ördüm. Ajurum ters. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters örüyorum. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. Bakın ajurumu da ters ördüm. Kalan 19 haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bakın model aynı şekilde devam ediyor. Gördüğünüz üzere 19 ilmek haroşa örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Buğday başağının önündeki bir ters ilmeğe kadar örüp artırma yapıyoruz. Bir ters ördükten sonra ortadaki 3 ilmeğe tekrar bu sırada buğday başağını kuracağız. 4 sırada bir tekrarlanıyor. Bu sıra yine aynı şekilde birinci sırasından başlayarak modelin buğday başağına başlayacağız. İlk iki modeli nasıl kurduysak diğerlerini de aynı şekilde kuracağız. 4 sıradan oluşan biter bitmez bir diğer yenisini başlatıyoruz. Hemen buğday başağındaki tersten sonra artırma yapıyoruz. Diğer bakın şu ajurumuza kadar örüp yani son 19 ilmek kalana kadar örüp burada da artırma yapıyoruz. Model böyle devam edip gidiyor hanımlar. Şimdiye kadar bakın toplamda kaç ajur yaptık buraya? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 ajuru 4 kere yaptık. Yani 6 kere 4 24. İlmek sayımız 24 arttı. Yani 49 olan ilmeğimiz 73 oldu. Ben bu şekilde hanımlar patiğimin bu bölümüne toplamda 11 tane ajur yaptım. Yani şu ajurları sayacak olursak 6'sını birlikte yaptık. Bu bölüme 11 sıra ajur yaptım. Hemen burada da 11 sıra var. Burada da, burada da, burada da. Ve 11 ajur olunca da iş işimdeki toplam ilmek sayım 93 oldu. Şimdi daha büyük yapmak isteyenler buraya bir tane ya da iki tane ajur fazla yapabilir. Yani iki tane ajur da fazla yapabilirsiniz. 2 sıra ajur. Buğday başağı modeli de fazla olacaktır. Ben buraya 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Sizin buğday başağı modeliniz burada 5, 6 olabilir. Buraya 2 sıra daha ajur fazla yapabilirsiniz. Yani 13 sıra ajur. Böyle 13 sıra ajur fazla yapınca ilmek sayınız benimkinden 8 ilmek fazla olacaktır. Yani 93 ilmek değil de 101 ilmek olacaktır. Büyük yapmak isteyenler için diyorum. Daha küçük yapmak isteyenler buraya bir tane ajur eksiltebilir hanımlar. Bir ajur eksiltebilir. Yani 10 tane ajur yapabilir. Böylece ilmek sayınız da benimkinden 4 ilmek eksik olur. Yani 89 ilmeğiniz olur. Patiğin boyutu burada belirlenecek. Şimdi ben buraya hanımlar toplamda 93 ilmeğim olana kadar, çünkü ben bu ölçülerde yaptım. 93 ilmeğim olana kadar patiğimin bu ön modelli bölümünü tamamlıyorum. Siz de ölçülerinize göre zaten modelin nasıl kurulduğu, nasıl yapıldığı anlaşılmıştır. O şekilde patiğin bu ön bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. Şişimde şu anda 93 adet ilmeğim var. Artık artırma yapmayacağım. Sadece haroşa öreceğiz hanımlar. Bakın patiğimizin şu kenar bölümünde haroşalarımız var. Yine ön yüzde düz, arka yüzde düz ilmeklerimizin tamamını öreceğiz. Ön yüzdeyiz şu anda. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yani ön yüzde düz, arka yüzde düz yine ilmeklerimizi öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi üçüncü ve sonuncu kez tekrar edeceğiz. İlmeklerimizi ön yüzde düz ve arka yüzde düz yine öreceğiz. Bu bölüme 3 diş haroşa öreceğiz hanımlar. Bakın, orta bölümlerine de yine model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerin tamamı haroşa oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi bu bölüme toplamda 3 diş haroşamızı örelim. Ardından tabanda buluşalım. Evet hanımlar, buraya bakın şöyle 3 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı yapacağız. İlmek sayımız kaç olursa olsun, yani ilmek sayınız benimki 93, 93'ten fazla olabilir ya da 93'ten eksik olabilir. Ayrım şöyle yapılacak. Toplam ilmek sayımızdan kaç ilmeğiniz varsa bu sayıdan buruna 7 ilmek ayıracağız. 7 ilmeği çıkartacaksınız. 100 ilmekse 100 ilmekten, 70 ilmeğiniz varsa 70 ilmekten, yani artık kaç ilmeğiniz varsa toplam bundan 7'yi çıkaracağız. Benim 93 ilmeğim vardı. 93'ten 7'yi çıkarttım. Geriye 86 ilmeğim kaldı. 86 ilmeği de iki yana eşit paylaştırdım. Yanlara 43'er ilmek düştü. Hesaplama böyle yapılıyor. Şimdi tabanımızı yapabilmek için öncelikle bakın ön yüzdeyim. Bu ilk kenardaki 46 ilmeğimi örmem gerekiyor. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 46 ilmek. Bu şekilde 5 ilmek oldu. 6, 7. Şimdi 46 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet hanımlar, bu ilk kenardaki 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Saydığımda şu kenarda da 43 ilmeğim kaldı. Sayalım dilerseniz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 43. Gördüğünüz gibi yanlardaki ilmek sayılarımız eşit. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu taban bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağız. İpimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Burun ayırdığımız 7 ilmeği ördük. Tekrar geri dönüyorum. Burada 7 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Hanımlar, tabanımız 13 ilmek olacak ve 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan 2 ilmek keserek kesim yaptığımız ilmeği de ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 2,
3, 4, 5, 6, 7. Yandaki 2 ilmeği keserek ördüm. Kesim yaptığım ilmeği de ortaya kattım. Ortada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 8 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ilmek kenardan keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipimiz hep karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 10 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve kenardan 2 ilmek keserek ördüm. 12. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine kenardan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. 13. Hanımlar, bu tabanda 13 ilmek oldu. Artık 13 ilmek ile tabanımız örülecek. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tabanda 13 ilmek var. 12'sini öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Taban 13 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor hanımlar. 12 ilmek örüyoruz. 13. de kesim yapıyoruz. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte kesimimi yapıyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta bakın ilmekler var. Bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin topuğunu yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu bölümde son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 12 ilmek kaldı. Şimdi bu aşamada bakın şurada kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara ekleniyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum yine. Son 2 ilmeğimi tekrar kestim. Geri dönüyorum. Şu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bakın şu şekilde keseceğiz. Ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim ve geri döndüm. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Biz bu işleme hanımlar şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu uçlara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayacağım. Patiğimizi hiç kırmadık. Başladık ve bitiriyoruz hanımlar aynı iple. Şöyle ilmeklerimi topluyorum. İkişer ikişer kesiyorum. Son bir ilmek kaldı. Bunu da kestim. Kenarda hanımlar şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı şöyle bir düzlüyorum öncelikle. Şöyle. Şimdi kenar tığlamamız var hanımlar. Şöyle tek sıradan oluşan. Hemen bunun yapılışını da size göstereceğim. Öncelikle şöyle bir zincir atıyorum buraya. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şu ipi de başlangıç ipimizin ucu burada. Bu ipi de gizleyerek götürelim. Sık iğneden sonra 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bakın zincirimi burada topladım. Şöyle. Ardından bu defa sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek bunu sabitliyorum. Bakın ilk deseni oluşturduk. Şimdi tekrar sık iğne yapacağım. Sık iğneyi yaparken hemen sıradaki kenar ilmek yerine batıyorum. Yine 3 tane zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak bu 3 zinciri şöyle topluyorum. Ve bu modeli sabitlerken sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpikler yapıyoruz. Bunu buraya şöyle sabitliyorum. Tekrardan bakın sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak zincirimi burada toplayarak bir kirpik oluşturdum. Kirpiği sabitlerken de sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak sabitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Hanımlar patiğimizin çevresinde şu ilk başladığımız yere kadar bu şekilde yapıp gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı tamamladım. Geldim ilk başladığım yere kadar yaptım. En son buraya da 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek gizliyorum. Tekrar zincir tekniğiyle şöyle bir düğümledim. Sıkı sağlam olsun diye. Evet. Şimdi de şu pencere bölümüne yapacağız hanımlar aynı işlemi. Orayı da biraz küçük bırakmak istiyorum. Dileyen böyle de bırakabilir. Biraz daha geniş olur bu şekilde. Geniş görüntüsü oluyor. Öncelikle yine kahve ipimle bir ilmek oluşturuyorum. Hemen şu kenardan başlayarak yapacağım hanımlar. Bakın hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek önce ilmeğimi sabitledim. Sonra bakın önce bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyorum ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yine aynı işlemi burada yapıyoruz hanımlar. Kenar tığlamamızı şu pencere bölümünde de gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde. Burada sırasıyla giriyoruz hanımlar kenar ilmek yerlerine. Şöyle. Bakın 3 tanesini yaptık bile. Bu şekilde şu penceremizin içini şu ilk başladığımız yere kadar bu şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, bu bölümü de şöyle tamamladım. Geldim en son zincirimi çekip ipimi kesiyorum yine. Şu iç tarafa ipimin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizi böylece tamamlamış olduk. Şöyle arka ilmek aralarına da girerek yine ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Bunlar dışarı çıkmasın ayağı giyince. Patiğimiz sökülmesin. Bakın patiğimizi şöylece böylece tamamladık. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz şöyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok kolay, çok güzel, örmesi zevkli, hoş bir model oldu hanımlar. Hem günlük kullanım için hem de çeyiz için oldukça uygun. Bakın patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle tabanımız, topuğumuz, patiğimizin yandan duruşu, önden görünüşü bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur.
Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.